Merhaba. Bu videoda size 2024 senesinde çıkacak çevrim içi çok oyunculu oyunların bir listesini yaptım. Buradaki oyunların maalesef net bir çıkış tarihleri yok. Bu sene sonunda Kasım 2023'te Kore'de G-Star 2023 yapılacak ve büyük ihtimalle bu oyunlarla alakalı daha detaylı bilgilere erişme şansımız olacak. Fuardan sonra ben yine bir video çekerek size detaylı bilgi vermeye çalışacağım bu oyunlarla alakalı. Buyurun 2024 yılı içerisinde hangi çevrim içi çok oyunculu oyunlar çıkacak? Hep beraber bakalım. İlk sırada Tron and Liberty var. 19 Eylül-3 Ekim tarihleri arasında sadece Amerika sunucusunda bir beta testi yapılmakta. Oyun bu sene yayınlanacak deniyor ancak tahminimce 2024 yılına sarkacak. Oyun Blade and Soul'un yapımcısı NCSoft tarafından 12 senedir geliştiriliyor. İlk olarak 2011 senesinde Lineage Eternal adıyla duyurulmuştu ama büyük değişiklikler geçirerek şu anki halini aldı. Açıkçası bu kadar orijinalinden koparılan bir oyunun iyi çıkma ihtimali oldukça düşük. Ayrıca oyunun dövüş sistemi oldukça hantal duruyordu. Gelen geri dönüşleri dikkate almış olacaklar ki hantal dövüş yapısını değiştirdiler. Artık oyunda yetenek kullanırken sabit kalmanız gerekmeyecek. Bandai Namco tarafından geliştirilen oyun Amazon Games tarafından 2024 yılında piyasaya çıkacak. Aslında 2023 yılında yayınlanacaktı ancak Amazon Games Tron and Liberty 2023'e çekip Blue Protocol'ü 2024'e öteledi. Haziran 2023'te Japonya sunucusu açılan Blue Protocol'ün Japonya'da epey bir oyuncu kaybettiğini eklemekte fayda var. Oyun çıkana kadar tabii ki gelişmeye devam edecek ama buradan oyunda endgame içeriklerin yeterli olmadığı kanısına varabiliriz. Blue Protocol 2024 yılında çıkacak. Hem PC hem de mobil için piyasaya çıkacak Taris'ten Çin menşeli Locojoy tarafından geliştiriliyor. Oyunu Avrupa'da yayınlanacak yayıncı ise son zamanlarda Wayfinder, Sunset, Undawn, Tower of Fantasy gibi oyunları yayınlayan Level Infinite. Tarisland WoW'a benzer görsel tasarımı ve genel oyun yapısıyla denenmesi gereken bir oyun izlenimi veriyor. Yine Çin menşeli bir oyun olan Perfect New World, Iron Core Oyun Stüdyosu tarafından geliştiriliyor. Oyunun 4 Mayıs tarihinde başlayan bir kapalı betası yapıldı. Ancak sistem gereksinimleri o kadar yüksekti ki katılanlardan oyunu oynayamayanlar oldu. Her ne kadar optimize edileceği söylense de bu sistem gereksinimleri düşürülmezse epey bir oyuncunun sistemi yeterli olmayacağından oyunu deneme şansı bile olmayacaktır. Sırada özellikle Pokemon sevenlerin hoşuna gidecek bir oyun olan Dokfi var. Oyunda aynı Pokemon'daki gibi Dokebi adı verilen sevimli yaratıklar toplayabileceğiniz bir sistem bulunuyor. Oyunun geliştiricisi Black Desert'tan da hatırlayacağınız Pearl Abyss. Dokvi'yi ilk kez 2019 yılında görmüştük ve en son 2021 yılında Gamescom'da şu an izlediğiniz video ile tanıtılmıştı. Yapımcılar oyunun tanıdık ve gerçekçi bir dünyaya sahip olmasını istediklerini dile getirmişti. Oyun ilk olarak tanıtıldığında MMO olarak lanse edilmişti ancak Pearl Abyss oyunun artık resmi olarak aksiyon macera oyunu olduğunu dile getirdi. Aynı zamanda oyunun multiplayer olacağı da söyleniyor. Pearl Abyss bunu en son Crimson Desert adlı oyunda da bizlere yaşatmıştı. Dokvi henüz tamamlanmadığı için bu durum değişebilir. O nedenle listeye eklemek istedim. Sırada Sandbox MMO olan PAX Day var. Oyun sene başında şu an izlediğiniz video ile ilk kez karşımıza çıktı. PAX Day Sandbox bir dünya sunuyor. En önemli ve merak uyandıran kısmı ise dünyasının tamamen oyuncular tarafından şekillendirileceği. Oyunda klanlar kurarak kasaba hatta kale bile inşa edebileceksiniz. Sosyal bir oyun olacağı söyleniyor. Bu da farklı klanlarla diplomatik ilişkiler kurabileceğiniz anlamına geliyor.
Nightcross hem mobil hem de PC için Mad Engine tarafından Unreal Engine 5 oyun motoru kullanarak geliştirilen bir oyun. Şu an videoda izlediğiniz gibi 1000 kişilik savaş modlarının olacağı söyleniyor. Bu tür yüksek kapasiteli PvP içerikleri barındıran oyunların genelde optimize edilemediğini çok gördük. Ayrıca oyun blockchain ve gacha sistemi barındıracak bir oyun. Oyun her ne kadar iyi görünse de bu tür sistemleri barındıran oyunların ömrü maalesef çok uzun olmuyor ama deneyip göreceğiz. VMade tarafından geliştirilen Legend of Ymir ilk kez 2022 Ocak ayında tanıtılmıştı. Yine VMade'in Mir adlı oyun serisinin bir parçası olarak Legend of Ymir, İskandinav mitolojisinden beslenecek. PC ve mobil için piyasaya çıkacak oyunda aynı Nightcraw'da olduğu gibi blockchain sistemi barındıracak. Hakkında henüz çok fazla bilgi paylaşılmayan Into the Echoes daha çok barındırdığı dünyanın gizemleriyle ön plana çıkıyor. Oyun Rava adı verilen gizemli bir dünyada geçiyor ve biz oyuncular olarak bu dünyanın gizemini çözmek için maceralara atılacağız. Sırada M-Pixel tarafından geliştirilen ve benim en çok merak ettiğim oyun Chrono Odyssey var. Chrono Odyssey'nin en dikkat çekici özelliği oyunda Chronotektor adı verilen ve zamanı müdahale etmeyi mümkün kılan bir cihaz bulunuyor. Oyunun sistemine entegre edilmiş bu cihaz sayesinde zamanı geri alabiliyor ve durdurabiliyoruz. Bu da videoda gördüğünüz gibi oynanışı oldukça etki ediyor. Oyunlar genellikle tanıtım videolarındaki gibi çıkmaz. Umarım da bu oyun tanıtımdaki gibi çıksın. Sizin bu oyunlar arasında favoriniz hangisi? Açıklama kısmına yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoya kadar hoşça kalın.